Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Dün yapmış olduğum tel kadayıfı ile bugün tavada künefe tarifi vermek istiyorum sizlere. Ev yapımı tel kadayıfı ile şahane bir künefe tarifidir. Mutlaka tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. Şerbetiyle ve lezzetiyle tam kıvamında muhteşem bir künefe oldu. İlk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. 3,5 su bardağı içme suyu uygun bir tencereye alınır. Tenceremizi ocağın üzerine alınarak suyu ısıtmaya bırakalım. Su kaynamaya başlayınca üzerine 3 su bardağı toz şeker ekleyelim ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Karıştırma önemlidir. Eğer karıştırmazsak dibine çöken şekerler şerbetimizi şekerlenme yapar. Mutlaka hızlı karıştırarak şekeri eritmemiz lazım. 2-3 damla limon suyu sıkılarak kaynatmaya bırakılır. Kaynamaya başlayınca dakika tutulur. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet olana kadar orta ateşte kaynatılır. Kıvam almaya başlayınca 1-2 damla tereyağı atılır. Parlak olması için şerbetimiz. Evet, kıvam alan şerbetin altını kapatıyorum ve ılımaya bırakıyorum. 100 gram tereyağı, bir miktarda sıvı yağ erittim. Kadayıfımızı hazırlamaya başlayalım. Büyük bir tepsiye kadayıf alınır ve küçük parçalara ayrılır kadayıf. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Burada yaklaşık 500 grama yakın kadayıf var. Küçük parçalara ayırdıktan sonra tereyağın yarısından fazlasını üzerine dökelim ve her tarafına gelecek şekilde elimizle ovalayalım ve tekrardan küçük parçalara bölmeye devam edelim. Yağın bir kısmını pişirirken üzerine damlatmak için kenara ayırdım. Evet, küçük parçaları ayırdıktan sonra büyük bir tavaya dibini saf tereyağı ile bolca yağlayalım. Kadayıfın yarısını tavamıza döşeyelim. Evet, tavaya döşedikten sonra hafifçe elimizle bastıralım ve ortasına eriyen bir peynir koyalım. Benim elimde eriyen köy loru vardı. Bolca arasına koydum. İsteğe bağlı da ceviz kullanabilirsiniz. Ben iri kırım bir kase ceviz kırdım arasına. Üzerine kalan kadayıfları döşeyelim. Sıkı üzerine bastıralım. Benim düz bir kapağım vardı. Onunla üzerine sıkı bastım. Elimle de ara sıkı bastırmaya devam ediyorum. Kenarlarına bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. Kadayıfı ne kadar bastırırsanız o kadar kırılmayan düzgün bir kadayıf elde etmiş olursunuz.
Kadayıfı kapakla bastırdıktan sonra vaktiniz varsa üzerine bir ağırlık koyarak bu şekilde bekletebilirsiniz. Evet, ocağın üstüne aldım tavamı. Ocağımı da orta ayara ayarladım. Kontrollü bir şekilde döndüre döndüre tavamı, kadayıfımı pişiriyorum. Kadayıfı pişirmek biraz meşakkatlidir. Başından hiç ayrılmadan sürekli döndüre döndüre pişirmek lazım. Yakmadan eşit bir şekilde pişirmeye dikkat edelim. Kadayıfın tarifini bir önceki videoda veya açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Sizler de evinizde ev yapımı kadayıf yapabilirsiniz bu sayede. Yapımı oldukça kolay. Evet, bir kapak yardımıyla kadayıfımı kontrol ediyorum. Eğer piştiyse ters çeviriyorum. Tavama da kenara ayırdığım yağdan bir miktar gezdiriyorum. Kadayıfımı dikkatli bir şekilde tavaya alarak kenara ayırdığım yağdan ara ara üzerine ve kenarlarına gezdiriyorum. Evet, ara ara kadayıfımı kontrol etmek için kapakla ters çeviriyorum. Kızarmayan taraf varsa o tarafı çevirerek pişiriyorum. Evet, kadayıfım pişmeye devam ediyor. Tekrardan üzerine ara ara tereyağı gezdiriyorum. Evet, kadayıfımız artık pişti. Ocağın üzerinde altını kapatmıyorum. Ilık şerbetimi tatlının, künefenin üzerine gezdiriyorum. Tüm şerbeti dökelim. Ara ara ocağın altını hemen kapatmayalım. 1-2 dakika bu şekilde çekmesini sağlayalım. Daha sonra servis tabağına alarak üzerine bolca Antep fıstığı serpelim. Antep fıstığı buram buram tazecik Antep fıstığı. Eğer isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sizler de almak isterseniz linkten tıklayarak alabilirsiniz. Gerçekten tazecik bir Antep fıstığıymış. Ben de netten aldım. Evet, bolca her tarafına Antep fıstığı serpiyorum. Künefenin özelliği bolca Antep fıstığı ile ikram edilmesidir. Sıcak sıcak. Evet, şerbeti çektikten sonra dilimleyerek servis yapıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.